Arkadaşlar merhaba. Sadece kendini düşünen, bu kadar bencil olan bir yönetim kendi vatandaşlarına ne kadar faydalı olabilir ki? Şu bakışı bakın bir resme. Bu ülkenin kötüye gitmesi, insanların nefes alamaması isteniyor sanki. Ben mi yanlış yorumluyorum? Bu ülkenin güçlü olmasını kim, neden istemez? Burada asıl kızmamız gereken, asıl eleştirmemiz gereken kim? Biz zaten karşı tarafın ne yaptığını, nasıl yönettiğini biliyoruz ya. Yemin ediyorum biliyoruz. Bunu artık tartışmanın bir anlamı yok. Adamlar böyle yönetiyor. Asıl soru şu. Siz ne yapıyorsunuz? Siz niye güçlü değilsiniz? Artık yeter yani. Yani neden daha iyisi olmasın? Neden böyle üzülelim yani ağlayalım, üzülelim? Ülkemiz yine zorlu bir krizden geçiyor. Maalesef uzun yıllardır bu tarz krizlerin gölgesinden bir türlü kurtulamıyoruz. Sanki bu krizi bize sürekli yaşatıyorlar. Biz de halk olarak bir bütün kalmaya, hayatımızı bir şekilde idame ettirmeye çalışıyoruz. Ama inanın artık sadece yaşamaya çalışıyoruz. Hatta açık konuşayım, hayatımızda herhangi bir keyif, herhangi bir sosyal aktivite kalmadı neredeyse. Bugün arkadaşlarımızla bir araya gelip bir oyun oynuyorsak bile inanın o oyunun amacı eğlenmek değil artık. Sadece yaşadıklarımızı biraz olsun unutmak, bir nefes almak, sıkıntıları görmezden gelmek, kafayı biraz olsun ferahlatmak için yapıyoruz bunu. Bu küçük sosyal aktiviteler bizim için hayata karşı birer ağrı kesici gibi artık. Tabii bu söylediklerim dert edinenler, bu ülkeyi gerçekten sevenler ve umursayanlar için geçerli. Biliyorum artık tamamen bırakmış, hayata küsmüş olanlarımız da var. Onları da bu gruba dahil ediyorum. Çünkü o küskünlerin, o mutsuzların, o umutsuzların da bu hale gelmesine neden olan çok ağır olaylar var. Onlar da zamanında bu ülkeyi dert ediniyordu. Yani arkadaşlar küsmüş de olsan, umutsuz da olsan bu ülkeyi seviyorsun. Aslında bu topraklarda yaşayan, burada ekmek yiyen herkes bu ülkenin güçlü olmasını ister. Çünkü güçlü olmak herkesin işine gelir. O yüzden bence asıl soru şu. Sahi bu ülkenin güçlü olmasını kim istemez? Bu ülkeden korkanlar ya da bizim bu güçsüzlüğümüzden nemalananlar istemez. Türkiye gerçekten çok güçlü olsa ne olur? Zulümler biter, savaşlar biter belki. En azından Türkiye bunun için aracı olur, bunun için savaşır, bunun için mücadele eder. Biz zengin oluruz, biz mutlu oluruz. Biz güçlü olursak ne olur biliyor musunuz? Ya ülkeler buralarda istediklerini öyle ellerini kollarını sallayarak elde edemezler. Göremediğimiz o büyük projelerini belki gerçekleştiremezler. İsrail'in başka bir projesi var. Büyük İsrail'i, kimisi Büyük Yunanistan'ı kurmaya çalışıyor. Birileri de burayı tamamen Orta Doğulaştırıp buradaki zenginlikleri elinden almak istiyor. Kendi bencil menfaatini düşünüyor. Mesela Amerika buraya, Orta Doğu'ya göz dikmiş. Peki sıradan Amerika vatandaşları bunu gerçekten isteyerek mi kabul ediyor? Çoğunun haberi bile yoktur. Bilseler de nasıl mücadele edecekler ki zaten. Kısacası arkadaşlar dışarıda da içeride de bu ülkenin güçlü olmasını kimse istemiyor. Ve bu yeni bir şey değil. Uzun yıllardır böyle maalesef. Üstelik bunun için gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Hani bir insan çıkıp dese ki ben bu ülkenin güçlü olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Ve önüne bir liste koysa inanın o listede ne yazıyorsa şu an birileri o maddeleri bize tek tek çok güzel bir şekilde uyguluyor. Ülkenin gerilemesine neden olan mutlak bulunan kararları, Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması, borsanın çakılması, son günlerde canlı canlı yaşıyoruz. Bakın son günlerde bir mutlak butlan tartışması dönüyor. Bilmeyenler için kısaca anlatayım. Hukuk dünyasında bir işin en başa dönmesi. Yani hukuken hiç var olmamış sayılması demektir. Ne diyorlar şimdi? CHP kurultayında Özgür Özel'in seçilmesinde usulsüzlük iddiaları varmış. Seçim hukuka uygun değilmiş. O yüzden mutlak butlan kararıyla her şey en başa dönmüş. Bu soruyu sormak da benim hakkım. Suç olmamalı. Diyoruz ya hani elimizde mutlak butlan gibi güçlü bir hukuki araç var. Tamam güzel. Peki bu kuralı, bu hukuki aracı CHP'ye gelene kadar neden başka yerde uygulamadık? En basitten soruyorum. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde neden mutlak butlan aranmadı arkadaşlar? Anayasada açıkça bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Yazmıyor mu? 2 kez seçilmedi mi? Seçildi. Üçüncü kez aday oldu ve seçildi. Bütün o tartışmaları, anayasa maddeleri havada uçuşuyor. Bakın benim derdim ne CHP, ne Özgür Özel, ne Recep Tayyip Erdoğan. Benim derdim niyetle. Eğer niyetimiz gerçekten hukuk uygulamaksa neden bir yerde tıkır tıkır işleyen hukuk başka bir yerde görmezden geliniyor? Ve yıllardır ülke bu şekilde yani. Cumhurbaşkanı kalsın, gerekirse ömrü uzatılsın. Benim derdim o değil. Benim derdim bizimle hukukçuluk oynanması. Biz vatandaşıyız bu ülkenin. Kandırılmak istemiyoruz artık. Az önce dedim ya biz işvereniz. Devletle aramızda bir iş sözleşmesi var. Sözleşmede 2 kere aday olunur yazıyorsa. Neden üçüncüsü oluyor? Altına niye insani bir açıklama kafa karışıklığını önleyecek ufak bir fıkra eklenmiyor? Biz de insanız. Bizim de kafamız karışıyor. Ama sen CHP'sin ya. Koskoca ana muhalefet partisin. Sen nasıl bu durumlara düşersin? Ortada bir hukuksuzluk varsa onunla baş edeceksin. Bu kadar zayıf durmayacaksın. Devlet yönetmek kolay değil. Sen daha kendi içindeki usulsüzlüklerden, mutlak butlan tartışmalarından çıkamıyorsun. Yarın ülkeyi yönetsen kim bilir başımıza neler gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in, o yönetimlerin midesi bu iddiaları nasıl kaldırıyor anlamıyorum. Gerçekten bu milletin geleceğini düşünen bir tane bile meşru, temiz irade kalmadı mı? Peki ne oldu şimdi? İyi mi oldu? Farkında mısınız? Tüm bunlar tam da bayrama girerken yaşandı. Zamanlama o kadar güzel ki. Herkes tatile çıkacak, kimse sokağa çıkmayacak, gündem kaynayacak derken mutlak butlan kararı açıklandı. Borsanın düşeceği belirti, nitekim düştü. Ve hemen
Anlık önlemlerle devre kesici uyguladılar. Ne olacağını çok iyi biliyorlar ve olumsuz sonuçları kendilerince bir şekilde engelliyorlar. Peki bu sırada CHP ne yapıyor? Bilmiyorum. Reklamlarınız kötü, insanla yolunuz yok, hükümetin yaptığı yanlışları güzelce anlatacak bir iletişiminiz yok. Hiçbir şeyiniz yok abi. Yani siz resmen seçmek istemiyorsunuz gibi geliyor bana. Şu mutlak butlan kararına yol açacak malzeme mesela nasıl ellerine verdiniz onların? Boş şeylerle gündemi gerdirmeyin abi. Hakikaten dolu şeyler söyleyin. Deyin ki üçüncü kez aday olamazsın deyin. Bu diploma meselesi nedir deyin. Araştırın. Bunun çağrısını yapın. Başınıza bir şey gelecekse, kayyum atanacaksa bunun için atansın. Dolu şeyler için atansın. Sizin bu acemilikleriniz yüzünden faturayı biz çekiyoruz. Yapamayacaksınız. Gidin abi. Atatürk'ün kurduğu, onun mirası olan parti bu mu gerçek? Ben en çok buna üzülüyorum. Atatürk şu an gelse inanın önce bu CHP'yi kapatır ya. Karşı tarafın ne yapacağını zaten biliyordun. Peki sen önlem olarak ne yaptın? Daha kendi aranızda anlaşamıyorsunuz. Seçimlerde oy çalındığını iddia ediyorsunuz ya. Madem öyle, koskoca parti olarak buna nasıl engel olamıyorsunuz? Neden daha fazla oy almak için çabalamıyorsunuz? Daha fazla oy alsanız çalınsa bile zaten etkilemeyecekti ki. Bakın olayı daha iyi anlatmak için futbol üzerinden bir örnek vereceğim. Beşiktaş'ı düşünün. Başarısızlıklar üst üste gelince kaç tane teknik direktör, kaç tane başkan değiştirdi değil mi? Kalkıp da Fenerbahçe şöyle hak etti, Galatasaray böyle şampiyon oldu diye ağlamıyorlar adamlar. Başarısız olunca kendi yönetimini değiştiriyor sonuçta. Kendi önlemini alıyor bir şekilde. Çuvaldızı kendine batırıyor. Önce kendi düzeltmeye başlıyor. Kendince. İşte ben de partilere bunu söylüyorum. Önce kendinizi düzelt. Karşı tarafı tartışmaya bırakalım artık. O defter çoktan kapandı. Memnun değilsek yönetimi değiştireceğiz. İktidar şöyle altyapı böyle diyerek övünüp duruyoruz ya. Biz bu kafaya nereye varacağız? Sonuç almak istiyorsak şikayet etmeyi bırakıp Beşiktaş gibi önce kendi içimizdeki başarısızlıkları temizleyeceğiz. Başarısızları temizleyeceğiz. Yoksa bu tiyatroda bir gün olmaya devam ederiz. Ya biliyorum. Yani evet. Belki çok ignorum CHP ama gerçekten bakın. Vallahi de billahi de üzgünüm. CHP için üzgünüm. Ülkemiz için üzgünüm. Öğrenciler için üzgünüm. İçerideki o mazlum dertli insanlarımız için üzgünüm. Üzgünüm yani. Ve bir vatandaş olarak elimden hiçbir şey gelmiyor ya. İşte bu çaresizlik insanı bitiriyor. O yüzden yalvarıyorum gerçekten. Eğer sesimi duyan, elini taşın altına koyabilecek o temiz insanlar varsa, eğer Kuvayi Milliyetçilerin torunları şu an beni dinliyorsa bilsinler ki meşru dayalı bir şeyler yapmaya ben varım. Sonuna kadar varım. Çünkü görüyorsunuz işte böyle olmuyor. Aynı isimler, aynı yüzler. Vallahi billahi sıkıldım artık ya. Aynı yüzleri görmekten. Yahu televizyonu açıyorsun dizilerde bile oyuncular sürekli değişiyor. Futbol takımlarına bakıyorsun futbolcular bile her zaman değişiyor. Başarısız olan gidiyor. Ama koskoca partilerde ülkenin kaderini belirleyen koltuklarda hep aynı isimler, hep aynı yüzler. Etkisiz. Bir araya gelip hiçbir şey öğretemiyorlar maalesef. Siz muhalefet olarak gündem oluşturamıyorsunuz. Sürekli gündemin peşinden sürükleniyorsunuz. Hani nerede o güven kültürü? Hani nerede Atatürkçülük? Siz bu ülkeyi sevmiyor musunuz? Seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Cahil misiniz, hain misiniz? Yani dışarıdan bakınca insan arada kalıyor artık. İnanın insanların umudunu kırıyorsunuz. Biz bu partileri taraftar gibi tutmak zorunda değiliz. Gerekirse kapatılsın, yeriniz kurusun. Son olarak tüm partilere hepinize soruyorum. Önemli olan devlet mi yoksa parti mi? Baktığımız zaman artık bu hukukçulara şaşırıyor muyuz? Açıkçası ben şaşıramıyorum. Ama alışamıyorum da, kabullenemiyorum da hala. Bazen diyorum ki evet artık sadece kendi hayatıma bakmam lazım. Hayatımı sürdürmem, aileme bakmam lazım. Elimden oy vermek dışında maalesef bir şey gelmiyor. Bakmayayım diyorum. Psikolojimi sağlıklı tutayım diyorum. Ama olmuyor. Yine maruz kalıyorsun. Siyaset öyle bir şey ki tamamen uzaklaşma mümkün değil. Hadi siyasete maruz kalın tamam da bu kadar yıkıcı şeylere de maruz kalmayalım be abi. Yani bu kadar yıkıcı olmaz ya. Biz gerçekten kötü günler yaşıyoruz. Bizim atalarımız, dedelerimiz bu ülkede düzgün yaşayalım diye şehit oldular. En çok şundan korkuyorum. Biz bunlara alışacağız. Çok kötü bir şey ya. Allah korusun. Bakın arkadaşlar ben kendi adıma gerçekten ortada dolaşmaktan korkuyorum. Sizce bu ülke hakikaten güçlü mü şu an? Biri bana bunu söylesin. Yorumlara yazın lütfen. Gerçekten merak ediyorum. Ben şu an kimseyi galyana getirmeye çalışmıyorum. Sadece çok üzülüyorum ve derdimi paylaşıyorum. Açık söyleyeyim hiçbir hükümet çalışanına, hiçbir partiye de seslenmiyorum. Benim gibi sıradan vatandaşlara, bu ülkeyi gerçekten seven hocalarıma, arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma, kardeşlerime, annelere, babalara sesleniyorum. Sonuçta biz oy veriyoruz değil mi? Biz vatandaşız. Aslında resmi doğru okumak lazım. Patron biziz biz. Biz işvereniz. Biz Cumhurbaşkanı'nın da milletvekillerine de iş veriyoruz. Ama iş verdiğimiz insanlar bize bunları reva görüyor. Beni dinleyen bir patron, bir iş sahibi varsa ona soruyorum. Siz böyle bir çalışanı işe alır mısınız? Ve aldıktan sonra böyle hatalar yapsa o sözleşmeyi hiç uyarmadan, ceza kesmeden devam ettirir misiniz? Hadi seçtik bitti. Vatandaşın denetlemesi bir anda kesiliyor. Yine seçtiğimiz insanlara kalıyor. Peki o denetlesin diye seçtiklerimiz de görevini yapmazsa ne olacak şimdiki gibi? Arkadaşlar bakın buraya kadar beni dinlediniz. Ben dertli bir insan. Ben bu ülkenin böyle gerilemesini istemiyorum artık ya. Ben gerçekten ülkemin gelişmesini, büyümesini ve yaptıkları güzel şeylerle dünyada gurur duyulacak bir yere gelmesini istiyorum. Peki soruyorum. Gerçekten bu şartlardan memnun muyuz? Ama gerçekten memnun değilsek ve şu dairede bir şeyler yapmamız gerekmiyor mu artık? Gerçi vatandaş olarak biz daha ne yapabiliriz aslında? Hemen işte onu da ne diyeceğim bilmiyorum. Hakikaten ülkesini seven, gerçekten bir şey yapmak isteyen varsa bu ülke için bir proje üretin, önümüze bir vizyon koyun. İnşallah bir yerlerde hala adalet vardır. Ben var olduğuna inanmak istiyorum. Ama inanın yıllardır sadece inanmak ister haldeyim. Gerçekten var olduğunu gösteren bir kanıt görmek istiyor. Tamamen yanlış düşünüyorsun. Olay aslında öyle değil. Bak şu maddeden dolayı böyle. Lütfen bana bunu söyleyin. Bir vatandaş olarak ben de rahat bir nefes alayım.